Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çıtır çıtır el açması bir börek yapacağız. Önümüz Ramazan. Ramazan da başlıyor hayırlısıyla. Siz de bu böreği yapın diye şöyle ayrıntılı bir video göstereceğim. Peynirli olarak hazırlayacağım. İstediğiniz malzemeyle yapabilirsiniz bu böreği. İlk önce böreğimiz için hamurunu hazırlayacağız. Hamur için gerekli olan malzeme ne? Su, un ve tuz. Bu kadar. Çünkü elimizde açacağız. Şöyle kocaman bir yufka açacağız. Hemen başlıyoruz hazırlamaya. Kabımı hazırladım. 2 bardak sudan yapacağım arkadaşlar. Bu bir tepsi börek olacaktır. Şöyle 2 bardak sudan hazırlayacağım. Hemen kabımın içine 2 bardak suyu döküyorum. Göz ayarı tuz ilave ediyorum. Şöyle göz ayarı. Daha sonra şöyle karıştıralım. Tuzunu da verdik. Hemen bu kadar malzeme. Şimdi üzerine un ilavesine geçeceğiz. Şöyle un ilavesini yavaş yavaş yapalım. Daha sonra elimizle yoğuracağız tabii ki de. İlk önce kaşık ile karıştıralım ki ellerimiz fazla batmasın. Hemen kaşık ile karıştırıyoruz. Yavaş yavaş undan ilave edelim. 6-7 bardak un gidecektir. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz ilk önce. Bu şekilde. Bakın bayağı bir koyu olmaya başladı. Artık elimizle yavaş yavaş yoğurabiliriz. İlk önce bildiğiniz gibi her zaman söylediğim gibi şöyle hamuru elimizle kaşıktan temizliyoruz. Elimizle yoğurmaya başlıyoruz. Evet, hamurumuz kıvamına geldi. Unumuz bitmedi. Biraz kaldı. O dursun kabın içinde. Bu şekilde bakın güzel bir toparladık. Şimdi üzerine sıvı yağ koyuyoruz. Açılması kolay olsun. Şöyle 1 ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktük. Şimdi sıvı yağın içinde hamuru yoğuruyoruz ve bu yağı bu hamura yediriyoruz. Evet, hamurumuzu sıvı yağı güzel bir hamura içittirdik. Yedi hamur yağı. Şimdi hamuru biraz dinlendireceğiz yarım saat kadar. Şöyle bir kapak kapatıverelim. Hamur biraz dinlensin ve kolay açılsın. Hamurumuz dinlendi. Yarım saate yakın. Şimdi hamuru küçük bezelere ayıracağım. Şöyle gösterelim. Bakın çok güzel olmuş ve dinlenmiş. Hemen hamuru şimdi parçalara bölelim. Küçük bezelere ayıralım. Şöyle toparlıyoruz. Bu şekilde hamuru uzatıyorum. Önce yarıdan biraz unlayalım. Eşit miktarda bölüyorum hamurları. 3 de bundan çıkarsa 6 hamurumuz olacaktır. Şöyle 6 tane hamur hazırladık. Şimdi hamurları toparlayalım. Bu şekilde biraz un koyalım. Yapışıyor çünkü sağlık kendine. Şimdi hamurları tabak büyüklüğünde açacağız. Hemen oklavamızı alıyorum. Şöyle.
Bu şekilde hamurları açıyoruz. Açtığımızı buradaki tepsimizin üzerine koyuyoruz. Ve diğerlerini de açacağız. Şimdi yufkalarını üstlerine, üzerlerine sıvı yağ süreceğiz. Şöyle biraz sıvı yağ getirdim. Hemen böyle elimle her yerine yufkaları yaydırıyorum yağdan. Şöyle bakın bu şekilde yaydırıyoruz. Tamamdır. Bol bol yağladık. Şimdi biraz da yağlı bir şekilde bir 15 dakika bekletelim. Evet, yufkalarımızı bir yarım saate yakın dinlendirdik. Dinlenmesi her zaman iyidir. Şöyle biraz peynir rendeledim. Sepet peyniri ve kelle peyniri rendeledim. Karışık, evde bunlar vardı. Bunlardan hazırlayacağım. İstediğiniz iç malzemeyi koyabilirsiniz. Patates koyabilirsiniz. Yeşil soğanlı yapabilirsiniz. İstediğinize kalmış bu sizin. Hemen şimdi yufkalarımızı açmaya başlayalım. Buraya ilk önce bir bez serelim. Sofra bezi serelim. Şöyle bir bez serelim ki bunu da açacağız. Şöyle çok fazla zaten kocaman hamur yapmadım. Küçük yaptım biraz hamurları bu sefer. Ufak bir şekilde açacağız. Hemen başlıyoruz yufkamızı açmaya. Bir tanesini alıyoruz buradan. Şöyle bakın. İlk önce tabii ki elimizle. Sofra bezimizin üzerine bırakıyoruz ve sofra bezimizin üzerinde devamını getiriyoruz. Şöyle uç kısımlarından çekerek açıyoruz. Ne kadar çok dinlendirirseniz yufkanız o kadar güzel açılır. Şöyle çıtır çıtır el açması bir börek yapıyoruz kızlar. Bakalım, açalım bakalım. Yufkanın bir tanesini açtık. Şöyle incecik. Bu kısma ben dediğim gibi peynir koyuyorum. İstediğiniz malzemeyi koymakta serbestsiniz. Şöyle koyduk. Ben birazcık şöyle kapama yapalım ki. Evet, bu şekilde yuvarlıyoruz. Hemen bu kısımda şöyle toparlıyoruz. Böreğimizin bir tanesini hazır ettik. Şöyle bir tepsi yağladım. Şimdi böreğimi hemen bu tepsinin içine koyuyorum. Bir tanesi hazır. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Hazır. Böreklerimiz hazır. Şimdi üzerine biraz yağ süreceğim. Hemen üzerine biraz yağ sürüyorum. Böreklerin çıtır çıtır olmasını sağlayacak bu yağ. Şöyle.
Yumurta falan sürmeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim. Biliyorsunuz böreklerin olmazsa olmazı yağdır. Yağı çok sever börek. Biraz yağlı yapmaya özen gösterin ki lezzetli olsun. Tamamdır. Hazır. Böreğimizi hazırladık. Şimdi fırınımızı çalıştıralım. Fırınımıza verelim ve böreği kızartalım. Hadi bakalım. Fırınımız kızdı. 200 derece fırına, kızgın fırına verin börekleri genelde yaparken. Şu anda fırınım kızdı, sıcak oldu. Hemen pişmek üzere börekleri fırınıma veriyorum. Üzeri kızarana kadar fırında duracak. Ne kadar sürede kızarır? 30-35 dakika arasında böreğimiz kızaracaktır. Daha sonra devam edeceğiz. Bir kontrol edelim. Şu anda çıtır çıtır devam ediyor ve çok güzel kızarsın bakalım. Böreğimize bakalım. Artık pişti. Öf, çok sıcak yalnız. Elleri yakmadım. Bu şekilde nar gibi kızarttık böreğimizi. Evet. Nar gibi böreğimizi kızarttık. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır şu anda. Ama aşırı da sıcak. Şöyle yakın plandan da gösterelim. Ne kadar güzel olduğunu kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. İşte harika bir börek hazırladık. Şimdi üst kısımlarına böreklerin üst kısımlarına birazcık yağ süreceğim. Ya da su da serpebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Biraz ben yağ süreceğim. Parlaklık verecek böreğimize. Şu anda aşırı sıcak. Ama görüntü kendini belli ediyor. Ne kadar güzel olduğunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şey demeye gerek yok. Bakın yağını da verdik. Hemen zaten sıcaklığında bu yağı içecektir içine. Ve şu anda böreğimiz hazır. Evet, böreğimiz hazır ama aşırı sıcak şu anda. Yağını da sürdük. Biraz üzerine parlaklık vermesi için. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz. Üzerine bir tane tepsi böyle kapatıyoruz ve bu şekilde soğumasını böreğin bekliyoruz. Daha sonra afiyetle tüketeceğiz. Artık videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Tadım aşamasını yapmayacağım bu sefer çünkü akşam oldu ve diğer işlerimi yapmak zorundayım. Tüm püf noktalarını zaten gösterdim. Dikkatli bakarsanız videoya aşama aşama siz de zaten böyle çıtır çıtır el açması bir börek yapmış olursunuz. Hadi bakalım, şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Abone olanlar da bildirimleri açsın. Zil işaretine basarak bildirimleri açmış olursunuz. Bu sayede en güzel videolarımdan da hemen haberiniz olacaktır. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.